Merhabalar. Güzel bir video hazırlamayı umuyorum. Bu videomda bir dairenin sigorta kutusunun en ideal şekilde nasıl işlenebileceğini göstermeye çalışacağım. Dairedeki gerek insan hayatı gerekse elektronik cihazların güvenliği açısından olması gereken en ideal sigorta kutusu konfigürasyonunu beraber hazırlayacağız arkadaşlar. Öncelikle güvenlikten bahsettik. Mümkün olan en güvenli şekilde yapmak istediğimizi söylediğimize göre bütün kullanacağımız malzemeler öncelikle kesinlikle yangın yürütmez malzemeden olacak. Sigorta kutumuz ve kablolarımız hepsi buna dahil arkadaşlar. Görüldüğü üzere 2 adet baramız mevcut üst tarafta. Bunlardan birisini topraklama, birisini de nötr barası olarak kullanacağız. Daha düzenli, daha tertipli olması açısından ben bu şekilde kullanacağım. Ama siz tabii farklı şekillerde de işleyebilirsiniz. Bu sizin göz zevkinize, yeteneğinize, tecrübenize göre değişecektir. Trifaze pano olacağını da söylemek isterim. Daha sonraki videolarımızda yine monofaze bir sigorta kutusunu da inşallah işlemeye çalışacağız. Burada önemli olan bahsedeceğim değerler ve sigorta tipleri. Olmazsa olmaz. Öncelikle arkadaşlar üçlü sigorta gerekiyor. Tabii ki bu sigortamız binamızın girişinde sayacımız olacak. Oradaki kesiciden hariç bir tane de arkadaşlar panomuzun içinde kesici olmasına bence gerek var. Çünkü bazen hiçbir şey olmasa bile kaçak akım sigortamız, kaçak akım rölemiz arıza yapabiliyor ve bunu da değiştirmek durumunda kalabiliyoruz. Bu durumda sayaçların olduğu yere gidip sigortayı kapatarak evimizin elektriğini kesmek durumunda kalabiliyoruz ama daire içindeki ana kesiciden keserek panomuzun içerisinde istediğimiz her şeyi güvenli bir şekilde yapabiliriz. Bunu da açık ve net söylüyorum arkadaşlar. Daire içerisinde 32 amperi geçmemesi gerekiyor. Neden derseniz daha yüksek kapasitede bir sigorta işini yapmayacaktır. Neden yapmayacaktır? Açması gerektiği durumda açma yapmayacak ve cihazlarımızın güvenliğini tehlikeye atacaktır. Bu aynı şekilde sayacımızın yanında bulunan sigorta için de geçerlidir. Onda da maksimum 32 amperi tercih etmenizi öneririm. Hatta ve hatta benim bulunduğum bölgede elektrik dağıtım firması 25 amperin üzerinde sigortayı kabul etmiyor. Aynı zamanda anma kesme kapasitesinin de mutlaka ve mutlaka görebiliyor musunuz bilmiyorum ama 10.000 amper olması gerekiyor. Bu nedir arkadaşlar? Sigorta 10.000 amper kapasiteye kadar açma yapabilecek anlamına geliyor. O yüzden en azından ana sigortaların mutlaka ama mutlaka sayaç yanındaki sigorta dahil 10.000 amper kesme kapasitesinde olması gerekiyor arkadaşlar. Dediğim gibi ben 32 amper kullandım. Siz 25 amper de kullanabilirsiniz. Daha fazlası kesinlikle fazla olacaktır arkadaşlar. Bunu panomuzda ilk sıraya yerleştiriyoruz arkadaşlar. Üstten takıp bastırdığımızda hepinizin bildiği gibi kendisini buraya kilitleyecektir. Malzemelerimizi yerleştireceğiz. Sonra kablolamasını yapacağız arkadaşlar. İkinci sıraya arkadaşlar kaçak akım rölesini kullanacağız. Yine ABB marka tercih ettim. Tabii siz istediğinizi tercih edebilirsiniz. Bunda da size daire için mutlaka ama mutlaka A sınıfı bir kaçak akım rölesi kullanmanızı tavsiye edeceğim arkadaşlar. Bakın bu da kaçak akım rölesi ve gerçekten kaliteli bir kaçak akım rölesi, ancak AC sınıfı. Şöyle gösterebilirim ama bilmiyorum ne kadar başarılı olacağım. AC sınıfı. Zaten üzerindeki işaretleri inşallah montaj aşamasında ben size tekrar yan tarafta göstereceğim farkını. A sınıfı olmasının sebebi günümüzde şehir şebekesine artık biliyorsunuz güneş enerji santrallerinden de enerji veriliyor ve bunlardan anlık doğru akım kaçakları olabiliyor. Bunlar da ancak ve ancak en az A tipi A sınıfı kaçak akım sigortalarıyla yakalanabilir arkadaşlar. AC sınıfı sigortalar bu konuda yetersiz kalacaktır. Aynı zamanda evimizde kullandığımız elektronik cihazlar da artık doğru akım kaçağı yapabiliyor. Bu yüzden mutlaka ve mutlaka A sınıfı sigorta kullanmamız gerekiyor. Hatta şunu da açıkça söyleyelim. Avrupa Birliği ülkelerinde, bakın bu da AC sınıfı, bildiğimiz en çok kullanılan sigortalardan birisi. Avrupa Birliği ülkelerinde kesinlikle AC sınıfı kaçak akım sigortası kullanılmaz. Kesinlikle yasaktır. Hiçbir proje kabul edilmez. Ancak bizde maalesef halen ve halen maliyeti biraz daha düşük olduğu için AC sınıfı kaçak akım
sigortaları kullanılıyor. Bakın bu da bir A sınıfı bir sigorta. Çok kaliteli bir sigorta. Bu da Almanya'dan aldığım bir sigorta. Yani dediğim gibi ama yaklaşık 50 euro, 60 euro, 70 euro civarında fiyatları var. O yüzden Türkiye'de tercih edilmiyor. Daha uygun olduğu için AC sınıfı sigortalar tercih ediliyor ama dediğim gibi güvenli değil. Kesinlikle A sınıfı kullanmanızı tavsiye ediyorum ki hatta keşke daha uygun olsa B sınıfı kullanmanızı daha da tavsiye edecektim ama maalesef çok ciddi fiyatlara satılıyor. 2000, 3000, 4000 lira gibi bir fiyatları var. Onu da nerede kullanıyoruz? Güneş enerji santrallerinde inventörden sonra AC çıkışında kullanıyoruz ki onun haricindeki kaçak akım sigortaları kesinlikle işimizi görmeyecektir ve güvenli olmayacaktır. Evet, dediğim gibi ikinci sıraya kaçak akım sigortamızı koyduk. Ne işe yaradığını zaten hepimiz biliyoruz. Üçüncü sıraya arkadaşlar bir tane sigorta koyacağım. Bu sigortamız B sınıfı 10 amperlik bir sigorta. Bunu neden kullandığımızı panomuzu işlerken ben size izah etmeye çalışacağım. Şimdilik orada dursun. Olmazsa olmaz. Mutlaka ve mutlaka kullanmamız gereken parafudur koyacağız arkadaşlar. Benim burada kullandığım parafudur tip 2 parafudur. Yani C sınıfı bir parafudur. Neden C sınıfı bir parafudur kullandım? Çünkü sayacın bulunduğu panoda tip 1 ve tip 2'nin aynı anda kullanıldığı, aynı kombinasyonda kullanıldığı yani B artı C sınıfı bir parafudurum zaten mevcut arkadaşlar. Daire panomuzun içerisine mutlaka koymamız gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Diyelim ki ana panoda bir parafudurunuz yok. Bu durumda da arkadaşlar daire panonuza mutlaka ama mutlaka BC sınıfı bir parafudur koymanız gerekiyor. Hem yıldırım darbelerini hem de ani yüksek akım darbelerini toprağa yönlendirebilsin. Trifaze panolarda hepimizin en çok yaşamaktan korktuğu sıkıntılardan, problemlerden birisinden nötr kopması biliyorsunuz. Nötr kopması cihazlar üzerinden akım dolaşacağı için ve devre tamamlanacağı için faz arasında bir gerilim oluşacaktır. Bu da haliyle bizim 380-400 volt gibi bir elektrik akımını cihazlarımıza vermemiz anlamına gelecektir ve haliyle de bütün cihazlarımız arızalanacak, çok büyük maddi zarara uğrayacağız ve bunu bildiğim kadarıyla sigorta firmaları da karşılamıyor arkadaşlar. Yani bu yüzden çok dikkatli bir sistem kurmamız gerektiğini söylüyorum. Dediğim gibi güvenli bir pano oluşturmaya çalışıyoruz. Bunu da neyle tamamlayabiliriz? Şöyle bir faz koruma rölesiyle güvenlik altına alabiliriz. Bunu arkadaşlar bir tane kontaktörle birlikte çalıştıracağız. Kombine olarak çalıştıracağız. Nötr kopması halinde, fazlardan birinin kesilmesi halinde, düşük voltaj, yüksek voltaj gelmesi halinde, faz sırası değişmesi halinde veya fazın kopması halinde bu röle devreyi açacaktır ve haliyle de anında dairemize giden elektriğin kesilmesini sağlayacaktır. Böylelikle bütün cihazlarımız korunmuş olacaktır arkadaşlar. Basit bir önlem ama gerçekten olmazsa olmaz, panolarımızda olmazsa olmaz diye düşündüğüm bir uygulama arkadaşlar. Evet, ondan sonra da arkadaşlar linye sigortalarımızı bağlayacağız, takacağız. 4 adet priz linyesi ve 3 adet de aydınlatma linyeleri için sigorta kullanacağım. Arkadaşlar bunları 25 amper B sınıfı olarak kullanmamız gerekiyor. Daire içerisinde C sınıfı ana sigorta haricinde kullanırsak geç açmaya sebep olacaktır ve haliyle cihazımız zarar gördükten sonra sigorta açacaktır. Bu gerçekten istemeyeceğimiz bir durum. Evet, B sınıfı 25 amper ve bunlar kesme kapasitesi 6000 amper. 6000 olarak yazacaktır üzerinde zaten. 6000 amper olarak kullanabiliriz. Zaten üst devrede kullandığımız 10.000 amper, 10.000 amper ve parafudur devremiz var zaten. Bu gerekli güvenliği zaten sağlayacaktır. Priz linyelerinde 6000 amper kullanabiliriz. 10.000 amper de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Onu da söyleyelim. Evet, 6000 amper ve 25 amperi karıştırmayalım. 6000 amper sigortanın çalışacağını garanti edeceği en yüksek kapasite arkadaşlar. 25 amper de sigortanın normal kapasitesi. Evet, 4 tane 25 amper B sınıfı sigortamızı taktıktan sonra 3 tane de yanına 16 amper aydınlatma devresi için
sigortamızı yerleştiriyoruz. Burada şöyle bir durum var arkadaşlar. B25 kullandık. 25 yerine 20 kullanabilirsiniz. 16 yerine 10 kullanabilirsiniz. Ancak 2,5'luk kablolar için genellikle elektrik dağıtım firmaları 25 amper bir sigorta kapasitesi istiyor. 1,5 milimetrekarelik kablo kullanıldığı için de ampullerde ve diğer aydınlatma devrelerinde 16 amperlik bir sigorta istiyor. Dediğim gibi 10 amper de olabilir, 20 amper de olabilir. Bu size kalmış ama ben 25 amper ve 16 amper kullanacağım. Bütün yaptığım devrelerde de bu şekilde kullanıyorum arkadaşlar. Evet, güzel bir görüntü olduğunu düşünüyorum. Bu panomuzu şimdi nasıl işleyeceğiz arkadaşlar? Ben en üst devreden en alt devreye doğru işlemek istiyorum. Yani kolon hattımızdan gelen, ana şebekeden gelen hattımızı bağlayarak devam etmek istiyorum arkadaşlar. Bu kablom alev yürütmez bir kablo. HES marka. Hattın üstten geldiğini varsayarak üst taraftan bağlamaya başlayacağım arkadaşlar. Kablomuzu panomuza üst taraftan yerleştireceğim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz nötrümüzü arkadaşlar şu tarafa ayıralım. Neden bu tarafa ayırdığımızı da bahsedeceğiz. Toprak hattımızı da bu tarafa ayıralım. Yine bu barayı toprak hattı olarak kullanacağız. Bu barayı nötr hattı olarak kullanacağız. Arkadaşlar renk sıralamasına dikkat edelim. Şu an güncel olarak Avrupa'da ve Türkiye'de faz sırası kahverengi, siyah ve gridir arkadaşlar. Ve yine dikkat edelim, her zaman girişleri üstten yapacağız. Panolarda kafamızın karışmaması için ve standarta uymak için üstten yapacağız. Tabi günümüzde sigortalar alttan veya üstten girişler fark etmiyor ama devre açıldığı zaman dairemizde enerji yokken sigortamızın içerisindeki devrelerde de enerji olmaması için üstten girmekte de fayda var. Dediğim gibi panomuzda çalışırken daha sonra kafamızda karışmaması için güvenlik açısından da fayda var arkadaşlar. Öncelikle faz sırasına uyaraktan hemen fazlarımızı ana sigortamıza giriyoruz arkadaşlar. Kahverengiden başlıyoruz. Yine dediğim gibi ikinci sırada siyahı bağlayacağız. İyice sıkmamız gerekiyor ki daha sonra kontaklarda gevşeme olup da ark yapmasın ve güvenlik sorunu ortaya çıkmasın. Daha önceden hazırladığım kabloları kullanacağım. Sizi bu konuda da ekstradan zamanınızı almak, sizi daha fazla sıkmak istemiyorum. Kablomuzu hızlıca döşeyelim arkadaşlar. Öncelikle ilk fazımızdan başlayalım. Kahverengi kabloyla. Kablolarımızı her zaman doğru şekilde kullanırsak, sıralamaya dikkat edersek arkadaşlar, daha sonra da bizim için panoda kolaylık sağlayacaktır. Hem karışıklığı önleyecektir hem de daha düzgün, daha sağlıklı ve daha güvenli bir pano görünüm oluşacaktır. Evet. Birinci fazımızı sigortanın alt devresinden alıp, alt kontaktan alıp atlama yaparak parafudurun L1 girişinden, ilk faz girişinden atlayarak kaçak akım sigortamızın ilk faz girişine bağlıyoruz arkadaşlar. Bu işlemi diğer fazlar için de hızlı bir şekilde uygulayacağız.
Evet arkadaşlar, ne yaptık? Şebekeden gelen faz hatlarımızı renklerimize riayet ederekten sigorta girişimize bağladık ve oradan da ana sigortamızın çıkışından önce parafudurumuzun faz girişlerine, oradan da atlama yaparaktan kaçak akım sigortamızın faz girişlerine yine faz sırasına riayet ederekten bağlantımızı yaptık. Şimdi şebekeden gelen nötr hattımızı da önce parafudura gireceğiz. Parafudurun nötr girişine bağlayacağız. Oradan da yine atlama yaparak kaçak akım sigortamızın nötr girişine bağlantı yapacağız. Kaçak akım sigortamıza da girişimizi yaptıktan sonra artık şebekemizin kaçak akım sigortamızın çıkışına kadar gelmesini sağlamış olduk arkadaşlar. Devam edelim. Şimdiki bu sigortayı ne için kullandık demiştik. Bu sigortayı rölemizin güvenliği için kullanacağız arkadaşlar. Yani bu rölemiz, kontaktörümüz bu sigortayla korunmuş olacak. Bu sigortayı birazdan bağlayacağız. Nasıl bağladığımızı da göreceksiniz arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Faz 1, faz 2 ve faz 3 çıkışlarımızdan kontaktöre bir üst devreden bağlantı yapacağız. Yani kaçak akım sigortamızdan sonra yine kontaktör üzerinden şebekeci yanımız geçerek linye sigortalarımıza bağlantı yapacağız. Bu röleden aldığı komutla açma ya da kapama yaparak enerjiyi kesecek veya enerjiyi dairemize verecek. Bunu da ne şartlarda yapacak? Düşük voltaj, yüksek voltaj, faz kopması, nötr kopması, frekans hatası durumlarında devreyi kapatacak ve kontaktöre gönderdiği sinyali kesecek ve sinyalde kontaktörün açmasını ve haliyle de enerjinin kesilmesini sağlayacak ve böylelikle güvenlik sağlamış olacağız arkadaşlar. Bu rölelerde üst tarafta faz girişleri ve nötr girişi var arkadaşlar. Onları ince bir kabloyla, 1,5'luk kabloyla yine ana hattan kaçak akım sigortamızın daire tarafındaki hattından paralelleyerek bağlantı yapabiliriz. Buradan sadece ölçüm yapıyor arkadaşlar. Voltaj ölçüyor, frekans ölçüyor. İşte faz kopması varsa onu anlıyor ve dediğim gibi kontaktörümüzün açmasını veya kapamasını sağlayarak güvenlik sağlıyor efendim. Rölemize hızlı bir şekilde üstten bağlantı yapalım. Evet, faz 1 girişini yaptık. Kaçak akım sigortamızdan da faz 1 çıkışına bağlantıyı verdik. Şimdi sıkmıyorum arkadaşlar. Kontaktöre yaptığımız atlamalardan sonra sıkma işlemini yapacağız. L2, faz 2. Faz 3 bağlantısını yaparken arkadaşlar şöyle bir atlama yapıyoruz. Bu atlamayı da sigortamıza bağlantı yapmak için kullanacağız. Yani herhangi bir fazı bağlarken bu atlamayı yapabilirsiniz. Buradaki amacımız dediğim gibi kontaktöre enerji verebilmek için kullandığımız sigortamıza enerji vermek amacımız. Bunu da bu şekilde çıkışa bağladıktan sonra, kaçak akım sigortamızın çıkışına bağladıktan sonra şöyle alt taraftan sigortamızın üst girişine bağlayalım arkadaşlar. Evet, böylelikle
sigortamıza da enerjiyi vermiş olduk. Değerli arkadaşlar, şimdi de nötr bağlantımızı yapalım. Nötr bağlantımızı da aynı şekilde rölenin nötr bölümüne atlama yapacağız. Aynı zamanda kontaktörün bobin nötr girişine atlama yapacağız. Sabit atlama. Bunu da hızlı bir şekilde yapalım arkadaşlar. Daha sonra sırasıyla işlemleri yapmaya devam edeceğiz. Nötrden rölemizin nötr girişine bir atlama yapacağız arkadaşlar. Ve aynı şekilde yine kontaktörümüzün A2 girişine, yani nötr girişine de sabit bir bağlantı atıyoruz. Evet, bu atlamayı da yaptıktan sonra şöyle biraz düzenleyelim. Kablolamamız güzel olsun arkadaşlar. Şöyle alttan alalım bunu da. Sigortamızdan rölemize devreyi açıp kapatacak olan rölemize bir adet faz bağlantısı yapacağız. Bağlantımızı daha önce hazırlamış olduğumuz sigortamızdan yapacağız. Evet, bu bağlantıyı da burada rölemizde 12 numaralı devreye giriş yapacağız. Bu değişebiliyor arkadaşlar. Siz her ihtimale karşı kullandığınız faz koruma rölesinin bağlantı şemasına bu konuyla ilgili yine de bir bakın arkadaşlar. Ayrıca buradan da arkadaşlar 14 numaralı girişten neden buraya bağlayacağız? Bunu birazdan izah edeceğim size. Önce bir bağlantımızı yapalım. Buradan da kontaktörümüzün A1 girişine, yani faz girişine bağlantımızı yapıyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Şimdi bu ne anlama geliyor? Normalde enerji geldiği zaman rölemiz her şeyi kontrol eder. Her şey yolundaysa kontrol ettikten sonra devreyi kapatıyor. Devreyi kapatıyor. Fazımız buradan buraya atlama yapıyor ve buradan da kontaktörümüzü açıyor. Kontaktörümüzü açınca da dairemize enerji geliyor. Ne yapmıştık arkadaşlar? Kaçak akım sigortamıza kadar enerjimizi vermiştik. Buradan da kontaktörümüze atlama yapacağız arkadaşlar. Nötrü yine bağlamayacağız güvenlik açısından. Nötrümüzü hiçbir zaman kesmeyeceğiz yani. Kaçak akım sigortamızın nötr çıkışını nötr baramıza bağlayacağız ve oradan da dairemizdeki linya hatlarına dağıtım yapacağız. Fazlarımızı kontaktöre bağlayacağız. Bunun için de yine dediğim gibi faz sırasına riayet edeceğiz. Burada 5 numaralı girişe 3. fazımızı, 3 numaralı girişe 2. fazımızı,
Ve son olarak da 1 numaralı girişimize birinci fazımızı bağlıyoruz. Evet, ne yaptık? Kontaktörümüze kadar beslememizi sağlamış olduk. Enerji beslemesini. Buradan da çıkışlardan fazlarımızı dengeli bir şekilde dağıtarak hem priz hem de aydınlatma linyelerimize dağıtımını yapacağız arkadaşlar. Bunun için de hazırlamış olduğum kabloları kullanacağız. Öncelikle birinci fazımızı dağıtalım. Mümkün olduğunca yükler eşit olması önemli. Evet, 1 numaralı fazımızı kontaktörümüzün 2 yazan çıkışından alarak önce birinci priz sigortamıza giriş yapıyorum. Buradan da tercihen aydınlatma sigortalarımızın ilkine atlama yapıyoruz. Böylece birinci fazımızı bir tane priz linyesine, bir tane de aydınlatma linyesine paylaştırmış olduk. Şu şekilde. Evet arkadaşlar, ikinci fazımızı da yüklere eşit olarak paylaştıracağız. Bunun için de şöyle düzgün bir kablolama, düzgün bir görüntü olması için kablomuzu alttan atarak öncelikle kontaktörümüzün 4 numaralı çıkışına bağlayacağız. 4 numaralı çıkış ikinci fazımızın çıkış noktası arkadaşlar. Bunu da şu şekilde bağlayıp iyice sıktıktan sonra tercihen ikinci priz sigortamıza orada priz linyemizden de yine aydınlatma linyemizin bir tanesine atlama yaparak ikinci fazımızı da yüklere eşit olarak dağıtıyoruz. Evet. Yine üçüncü fazımızı da kontaktörümüzün 6 numaralı çıkışına bağlayacağız ve oradan da yüklere eşit olarak
dağıtım yapacağız. Ben yine tercihen bir tane priz linyesine priz linyesinden de son kalan aydınlatma linyemize atlama yapıyorum. Topraklama kablomuzu parafudurumuzun topraklama işareti olan alt kısmındaki girişe bağlıyoruz. Buradan da şöyle topraklama baramıza bir atlama yapıyoruz arkadaşlar. Evet, topraklama baramıza yaptığımız atlamadan sonra dairemizdeki linyelere giden topraklama kablolarını da yine bu barada toplayacağız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Buradan hepsini bu baraya bağlayarak devam edeceğiz. Evet, nötr bağlantımızı baramıza atlama yapmamız gerekiyor. Bunu da dediğim gibi unutmadan mutlaka yapalım arkadaşlar. Nötr hattımızı nereden alıyoruz arkadaşlar? Tabii ki kaçak akım rölemizin nötr çıkışından alıyoruz. Evet arkadaşlar, kaçak akım sigortamızdan da nötr çıkışımızı alıp nötr baramıza bağladık. Buradan da dairemizin nötr hatlarına dağıtım yapacağız. Bütün linyelerdeki nötr bağlantılarına buradan dağıtım yapacağız. Ve son olarak da arkadaşlar linye fazlarını dağıtımını yapalım. Dairenizden geldiğini farz ediyoruz arkadaşlar bu kabloların. Ve linye hattımızı da sırasıyla dağıtarak bağlıyoruz. Önce prizlerimizi, linye çıkışlarımızı da bu şekilde bağlayarak, bağlantısını yaparak daha düzgün bir görüntü oluşmasını sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi bu tamamen sizin tercihinize kalmış bir şey. Çok daha iyi bir kablolama veya daha karışık bir kablolama yapabilirsiniz.
Bu sizin el becerinize kalmış bir şey. Evet, güzelce döşüyoruz arkadaşlar. Evet. Panomuz böylelikle hazır hale gelmiş oldu.